Evde çocuklarımıza ne öğretiyoruz? Dürüst ol, yalan söyleme, kimsenin hakkını yeme, her zaman adaletli davran. Çocuklarımız bu evrensel doğrularla büyüyorlar. Peki sonra ne oluyor? Çocuk sosyal medyaya baktığında, haberleri izlediğinde ya da sokağa çıktığında kurumsal kararlar ve hukuk süreçleri üzerinden toplumda oluşan o adaletsizlik algısına şahit oluyor. İşte o an gencin dünyasında çok büyük bir zihinsel kırılma yaşanıyor. Biz psikolojide buna bilişsel çelişki diyoruz. Çocuk içinden haklı olarak soruyor. Eğer dünyada bu kadar adaletsizlik varsa ben neden adil olmak zorundayım? Son günlerde toplumsal olarak tam da böyle bir karmaşık ve ağır bir adalet sınavından geçiyoruz. Gündemdeki hukuki, politik gelişmeler birçok ailede adalet, güvenlik ve temsil duygusu üzerine çok zor sorular doğurdu. Yaşanan bu süreçler sadece adliye koridorlarında değil, evlerinizin içini, akşam yemeği masalarımızı da derinden sarsıyor. Evlerde yoğun bir haksızlık ve kızgınlık hissi var. Ama aynı zamanda ciddi bir çekince de var. Birçok anne baba şu an şu soruyla baş başa. Ben çocuğuma haksızlığı nasıl anlatacağım? Onu korkutmadan, kandırmadan ve öfkeye boğmadan nasıl yanında duracağım? Bugün politik tartışmanın içine girmeden çocuk ve ergen psikolojisi açısından çok zor ama çok gerekli bir soruyu konuşacağız. Toplumsal haksızlık hissi yaşayan bir çocuğa nasıl rehberlik yapılır? Onlarda kalıcı hasarlar bırakmadan bu sürecin en doğru yolla nasıl açıklayacağımızı konuşacağız. Let freedom ring from every mountainside. Biz anne ve babalar dışarıdaki bu baskı ve belirsizlik ortamında haklı olarak endişe duyuyoruz. Aman çocuğumun başına bir iş gelmesin refleksiyle farkında olmadan davranışsal psikolojide çok kritik iki büyük hata yapıyoruz. Birincisi, gerçeği reddetmek veya konuyu kapatmak. Çocuk sosyal medyada her şeyi görüp bize adaletle ilgili çelişkileri sorduğunda panikle sen karışma, senin aklın ermez, dersine çalış, başımız belaya girer diyerek konuyu kapatıyoruz. Bu yaklaşım ergende öğrenilmiş çaresizliği yaratır. Çocuk şu tehlikeli inancı geliştirebilir. Güçlü olan her zaman haklıdır. İtiraz etmek anlamsızdır. Sırf onu korumak için attığımız bu geri adım maalesef çocuğun adalet duygusunun bastırmasına ve kendini tamamen çaresiz hissetmesine yol açabilir. İkincisi ise kontrolsüz öfke ve umutsuzluk aşılamak. Evde akşamları sürekli bu ülkeden hiçbir şey olmaz, adalet tamamen bitti, mahvolduk diyerek yoğun bir nihilist öfke kusmak. Bu sürekli çaresizlik dili çocukta kaygı, umutsuzluk ve eylemsizlik duygusunu arttırabilir. Ergenin geleceğe dair vizyonunu gölgeleyecek, onu derin bir gelecek kaygısına sürükleyebilir. Gelin burada dürüst olalım. Toplum olarak şu an içimizde hissettiğimiz o fikrimi söylersem başıma bir iş gelir çekincesi çok insani ve çok normaldir. Bunu bilimsel olarak normalize etmek zorundayız. Bir tehdit algısı veya haksızlık karşısında beynimizin en ilkel bölgesi olan amigdala anında alev alır ve devreye girer. Bize 3 temel tepkiden birini verir. Savaş, kaç veya dom. Dolayısıyla aleni bir şekilde itiraz etmekten çekinmek, sesini kısmak bir korkaklık değildir. Biyolojik bir hayatta kalma refleksidir. Burada çok önemli bir sınır çizelim. Güvende kalmak başka, haksızlığı normalleştirmek başkadır. Biz ebeveynler olarak bu ikisini birbirinden çok net ayıracağız. Çocuklarımıza öğretmemiz gereken şey korkup o köşeye donup kalmak veya haksızlığa göz yummak değildir. Onları korkunun ve öfkenin rasyonel duygular olduğunu ama bu duyguları stratejik ve hukuki bir akılla yönetilmesi gerektiğini öğretmektir. Yani çocuğa susmayı değil, güvenli, demokratik ifadeyi, eleştirel düşünmeyi ve değer temelli sarsılmaz bir duruşu öğreteceğiz. Peki hem güvende kalıp hem de çocuğumuzun içindeki o pırıl pırıl adalet duygusunu nasıl koruyacağız? İşte Amerikan Psikoloji Birliği ve UNICEF'in ebeveynlere yönelik önerileriyle aynı eksende duyguları küçümsemeden sakin ve güven veren o 4 aşamalı bilimsel plan. Duyguyu onaylayın. Validasyon. Çocuğunuz yaşanan bir adaletsizliğe isyan ettiğinde onun sesini kısmayın. Onun duygusunu hafife almayın. Bunun sana haksız gelmesini çok iyi anlıyorum. Bu karar hukuka ve evrensel adalet ilkelerine aykırı görünüyor. Ben de bu sürecin adalet ve temsil duygusu açısından birçok insanda kaygı ve öfke oluşturduğunu görüyorum. Diyerek onun haklılık hissini onaylayın. İçindeki hak duygusunun bastırılmasına izin vermeyin. Aşama 2. Tarihsel ve evrensel perspektif verin. Mantık merkezini çalıştırın.
Ona adaletsizliklerin insanlık tarihi boyunca her dönemde yaşandığını anlatın. Evrimsel biyolog Roald Sapolsky'nin toplumsal hiyerarşi analizlerinde de gördüğümüz gibi güç zehirlenmeleri ve kurumsal sistem hataları her çağda olmuştur. Ama kalıcı olan haksızlığı yapanlar değil, hukuka, hakka ve adalete inananların uzun vadeli mücadelesidir. Bu vizyon ergenin mantık yürüten prefrontal korteksini devreye sokar ve onu yıkıcı bir öfkeden korur. 3. Güvenli ve entelektüel hak arayışını öğretin. Öfkeyi yıkıcı bir patlamaya değil, muazzam bir birikime dönüştürün. Çocuğunuza şunu net söyleyin. Haksızlık karşısında öfkelenmeni çok iyi anlıyorum. Ama öfkeyle kendini tehlikeye atmak zorunda değilsin. Senin görevin bütün ülke sorunlarını çözmek değil. Senin görevin entelektüel olarak güçlenen, temel vatandaşlık haklarını bilen, doğru bilgiye ulaşan ve haksızlığı normalleştirmeyen ve fikrini güvenli biçimde ifade edebilen bir birey olarak büyümek. Aşama 4. Bugünün güvenli demokratik katılım yolları. Peki anne babalar, gelin resmi biraz daha büyütelim ve en gerçekçi, en bıçak sırtı senaryoyu konuşalım. Yarın bir gün haksızlık karşısında ses çıkarmak için sokağa barışçıl bir mitinge çağrı yapıldığında o pırıl pırıl adalet duygusuyla yanan ergen çocuğunuz karşınıza dikilip ben de gitmek istiyorum derse ne yapacaksınız? Panikle kapıyı çarpıp gidemezsin diyerek onu susturacak mısınız? Yoksa hiçbir güvenlik filtresi koymadan tabii gitme diyeceksiniz. Pedagojik olarak ikisi de eksik. Bir ebeveyn olarak görevimiz çocuğumuzun adalet duygusunu ezmek değil, onu bilinçli, güvenli ve sorumlu bir yurttaşlık davranışına dönüştürülmesine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda birinci sorumluluğumuz onun can güvenliği, ruhsal güvenliği ve hukuki güvenliğini korumaktır. Ona önce duygusunu onaylayarak yaklaşın. Bu haksızlığa karşı ses çıkarmak istemeni, demokratik hakkını kullanma arzunu çok takdir ediyorum. Bu senin ne kadar temiz bir adalet duygusuna sahip olduğunu gösterir. Ancak bir ebeveyn olarak birinci görevim seni korumak. Bir mitinge katılmak sadece duygu meselesi değildir. Kalabalık, güvenlik, hukuk, provokasyon ve duygusal yoğunluk içerir. Gel, senin bu hak arama eylemini anlık bir öfke patlamasından planlı bir sivil bilince dönüştürelim. Unutmayın sevgili anne babalar. Eğer çocuğa sadece gidemezsin derseniz onda beni susturdular hissi oluşur. Ama hiçbir sınır koymadan gitmesine izin verirseniz onu kendi başına taşıyamayacağı risklerle baş başa bırakabilirsiniz. O yüzden ona mutlaka alternatif, aktif, demokratik duruş yolları sunmak ve bu süreci yönetmek zorundasınız. İşte bu noktada önümüzde çok net iki pedagojik yol var. 1. Birlikte katılmak, yani rehberlik etmek. Eğer söz konusu etkinlik yasal çerçevede duyurulmuş, barışçıl ve güvenli bir demokratik kitle eylemi ise ve çocuğunuzun yaşı da buna uygunsa, yani örneğin 16-18 yaş arası, ebeveynler eşliğinde planlı katılım değerlendirilebilir. Yan yana yürüyerek ona şu güçlü mesajı verirsiniz. Senin bu haklı duruşunu destekliyorum ve tam yanında durarak senin güvende kalmanı sağlıyorum. Böylece çocuk aktif yurttaşlığı ve hak aramayı doğrudan sizinle birlikte güvenli, saygılı ve hukuki sınırlar içinde yaşayarak öğrenir. İkinci yol ise güvenli alanlarda aktif sorumluluk vermek. Eğer ortamın güvenliğinden ciddi endişeleriniz varsa veya provokasyona açık bir durum seziyorsanız, çocuğunuz çok öfkeli ya da dürtüsel bir ruh halindeyse ona net bir güvenlik sınırı çizin. Ama bu sınırı koyarken demokratik enerjisini yok etmeyin. Ona şu alternatif aktif duruş yollarını gösterin. Evde ve sosyal hayatta ifade alanı açın. Konuya dair aile içinde açık, güvenli ve saygılı tartışma alanı açın. Farklı, güvenilir kaynakları, hukukçuların değerlendirmelerini ve doğrulanmış haberleri birlikte okuyun. Ona bilgiyle düşünmeyi, yorumla gerçeği ayırmayı öğretin. Dijital dünyada ilkesel duruş. Sosyal medyada öfkeyle hakaret etmeden, tehdit diline başvurmadan, kimseye hedef göstermeden ve en önemlisi yalan bilgiyi yaymadan tamamen ilkesel, hukuki ve saygın bir duruş paylaşmasını teşvik edin. Bugün demokratik duruşun en önemli parçalarından biri de hakikati savunmak ve bilgi kirliliğine ortak olmamaktır. Mikro alanlarda aktif sivil bilinç. Çocuğunuzu okulun öğrenci meclislerinde, kulüp faaliyetlerinde, temsil mekanizmalarına ve haksızlık gördüğünde saygılı biçimde itiraz edebileceği alanlara yönlendirin. Dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğü gibi temel vatandaşlık haklarını gündelik hayat içinde tanımasını sağlayın. Sivil toplum dayanışması. Akran zorbalığı, okul içi adaletsizlikler, çevre bilinci, hayvan hakları veya eğitimde fırsat eşitliği gibi
daha yakın ve somut alanlarda çalışan yasal sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yollarını araştırın. Enerjisini yalnızca anlık ve yoğun bir tepkiyle değil, organize ve kalıcı toplumsal faydaya da yönlendirilmesini sağlayın. Çünkü mitinge gitmemek demokratik duruşun olmadığı anlamına gelmez. Ama mitinge gitme isteğini otomatik olarak bastırmak da demokratik gelişimi zedeler. Sevgili anne babalar, baskılar, haksızlıklar dönemsel fırtınalardır. Gelir ve geçerler. Ama insanlığın adalet ve özgürlük arayışı kalıcıdır. Küçük bir parantez açalım. Bu videoda herhangi bir parti propagandası yapmıyoruz. Biz burada bir siyasi görüşü değil, çocukların adalet duygusunu, güvenlik hissini ve demokratik düşünme becerisini konuşuyoruz. Çocuğunuz dışarıdaki o karanlık dalgaya bakıp yönünü kaybetmek üzereyken siz onun sığınacağı o sarsılmaz deniz feneri olun. O fenerin ışığıyla çocuğunuzun zihnine ve kalbine tam olarak şu mesajı verin. Seni susturmuyorum. Adalet duygunu önemsiyorum. Ama seni koruyarak bilinçli ve güvenli bir yurttaş olmayı öğrenmene eşlik ediyorum. Bugün dünyadaki bütün sorunları tek başına çözmek senin görevin değil ama yaşanan bir haksızlığı haksızlık olarak görebilmen, sosyal medyadaki yalanlara kapılmayıp doğru bilgiye ulaşman, kendi öz değerlerinden asla vazgeçmemen ve yaşına uygun o güvenli yollarda sesini aktif biçimde ifade edebilmen bugün çok ama çok kıymetli. Şunu hiç unutma. Güvende kalmaya çalışmak, haksızlık karşısında susup köşene çekilmek demek değildir. Güvende kalmak, akıllı, saygılı ve son derece bilinçli bir biçimde her an adaletten ve haktan yana durmayı öğrenmek demektir. İşte bu duruşu evlatlarımıza aşıladığımızda ne onları korkutmuş, ne de çaresizliğe itmiş, ne de öfkeyle tehlikeli yollara savurmuş oluruz. Onlara sadece bugünün aktif, yarının ise dünyayı güzelleştirecek o güçlü bireyleri olmayı öğretiriz. Siz bu zor günlerde evinizde çocuklarınızla bu toplumsal gelişmeleri nasıl konuşuyorsunuz? Onların sorularına nasıl yanıtlar veriyorsunuz? Nezaket ve saygı kuralları çerçevesinde deneyimlerinizi yorumlarla bizimle paylaşın. Ebeveynlik yolculuğunda birbirimize destek olmaya devam edelim. Pusulanız daima şefkatle ve adaleti göstersin. Kendinize ve evlatlarınıza çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.